Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sizinle görmüş olduğunuz gibi harika bir baklava tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Görüntüsüyle çok güzel, gerçekten yapılışı çok pratik. Yani en pratik haliyle hazırlamaya çalıştım. Ve önümüzde Ramazan bayramı var. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizden ricam videomu ayrıntılı bir şekilde izlemeniz ve tarifimi tam olarak uygulamanız. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı su ve bir çay bardağı sütü ilave ediyorum ama sütü buzdolabından çıkarmadan, yani şöyle bir yarım saat öncesinden buzdolabından çıkarırsanız daha iyi olur. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sirke kullandım. Sirke yerine dilerseniz limon suyu da kullanabilirsiniz. Ve bir fiske, böyle çok az, çay kaşığının ucu ile diyebilirim, tuzu ilave ettim. Malzemeleri ilk önce güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Bu tarifimde 4,5 su bardağı un kullandım sevgili arkadaşlarım. Yani şöyle 5 su bardağından 2 parmak eksik diyebilirim un kullandım. İçerisine 2 adet yumurta kullandık. Normalde bu tarifi daha önce yaptığım zaman 5 su bardağından fazla un kullanmıştım ama yumurtalar küçük olduğu için bu kez daha az un kullandım. Yani demek istediğim, unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebiliyor. Ben un olarak efsane baklavalık böreklik un kullanıyorum sevgili arkadaşlarım. Farklı un da kullanabilirsiniz ama mutlaka baklavalık böreklik un olmasına özen gösterin. Ve malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra katlayarak böyle hamuru koparmadan güzelce yoğuruyorum. Hamurum yumuşak ama kesinlikle eli yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Yani çok eli yapışacak kadar yumuşak bir hamur olmasın. Baklava hamurunu biraz uzun bir süre yoğurursanız daha özlü olur. Hatta şöyle isterseniz geniş bir yoğurma kabı tercih edin veya benim de yapmış olduğum gibi dilerseniz böyle tezgahınızın üzerine alın. Hamuru bakın böyle ezerek yoğuruyorum. Böylece kıvamı çok daha güzel oluyor. Daha sonra hamurumu toparlıyorum. Bu aşamada dinlendirmenize gerek yok. Yani isterseniz bir 5 dakika dinlendirebilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Hamurumu toparlıyorum. Şöyle yuvarladıktan sonra gelişigüzel keseceğim. Çok büyük bezeler almadım sevgili arkadaşlarım. Böyle cevizden birazcık daha büyük bezeler hazırladım. Ben toplamda 14 tane beze yaptım. Ama böyle üçerli bir şekilde açtım. Yani üçer üçer açtım. Eğer bezeleri tek tek açacaksanız, yani teker teker büyütecekseniz bence birazcık daha bezeleri büyük alabilirsiniz. Dediğim gibi ben toplamda 14 tane beze aldım. Daha sonra şöyle tepsime yerleştiriyorum ve üzerine hava girmeyecek bir şekilde güzelce kapatıyorum. Baklava hamuru çok hassastır. Böyle hava girdiği zaman yüzeyi kurur ve açarken zorlanırız. Bu şekilde sıkıca kapatın. Ben de bu arada şerbetimi hazırlamaya geçiyorum. Şöyle uygun bir tencerenin içerisine 4,5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine 5 su bardağı su ilave ediyorum. Bu malzemelerle, yani bu baklava tarifime bu şerbet tam oldu sevgili arkadaşlarım. Eğer biraz daha büyük tepsi kullanırsanız veya malzemeniz biraz daha fazla olursa tabii ki şerbeti de biraz çoğaltmanız gerekir. İlk önce güzelce karıştırıyorum. Daha sonra orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Ve kaynadıktan sonra ben 30-35 dakika daha, ama böyle en kısık ateşte 30-35 dakika daha kaynattım. Böyle ağır bir kıvam olması gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, kıvamını şu şekilde de anlayabilirsiniz. Tahta kaşığımı böyle karıştırdığım zaman bakın son damlacıklarına dikkat ederseniz oldukça ağır bir şekilde. İsterseniz bu son damlacığı tırnağınızın üzerine damlatın. Çok ağır bir şekilde geliyorsa, yani su gibi böyle akışkan değilse, baklavanızın şerbeti tam kıvamında olmuş demektir.
Kaynadıktan sonra içerisine çeyrek limon suyu sıkıyorum. Ve şöyle güzel bir aroma verdiğini düşünüyorum. Ben kabuğuyla birlikte şerbetin içerisine attım. Ve şerbeti soğumaya bıraktım. Bu tarifimizde şerbetin böyle tamamen soğuk, buz gibi olması gerekiyor. Hatta şerbeti dilerseniz bir gün öncesinden hazırlayıp dolabınızda da soğutabilirsiniz. Daha güzel olur bence. Ve baklava bezelerini ben 1 saat dinlendirdim. İsterseniz bu daha uzun sürede olabilir. Hatta akşamdan yoğurup sabah şeklini verebilirsiniz. Daha kolay olur, daha pratik olur. Ben 1 saat gibi bir süre dinlendirdim. Daha sonra şöyle tezgahımın üzerine nişastayı serpiyorum. Ve üzerine bezeleri alıyorum. Bu şekilde elimle bastırıyorum. Yani bu şekilde çok daha pratik oluyor sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle hepsinin üzerine bastırdıktan sonra böyle teker teker merdane işlemi yapacağım. İsterseniz bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz ama benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için ben açıkçası bu gibi işlemlerde oklavayı tercih ediyorum. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Böyle servis tabağı büyüklüğünde olması yeterli. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekilde açıyorum. Daha sonra tepsimin içerisine yerleştireceğim. Tepsinin içerisinde böyle çok az nişasta serpiyorum. Aralarına da mutlaka, çok fazla değil ama çok fazla serperseniz kurutur hamurunuzu. Böyle azar azar nişasta serperek hamurlarımı yerleştiriyorum. Daha sonra yine üzerine sıkıca kapatacağım. Ve bakın ilk açtığımız hamur en üstte oluyor. Yani bu da yani ilk dinlenen hamurumuz oluyor. Hamurumu açarken, şekil verirken de en üstten, yani ilk açtığım bezeden başlayacağım. Yine üzerine sıkı bir şekilde kapatıyorum. Yani hava girmeyecek bir şekilde kapatıyorum ve yarım saat, yani 30 dakikada burada dinlendirdim. Dediğim gibi bu süreler biraz daha uzun olabilir ama daha az olmasın. Yani ne kadar uzun süre dinlendirirseniz baklava hamurunuz o kadar kolay bir şekilde açılır. Ve şöyle 3 tane bezemi tezgahımın üzerine alıyorum. Tekrardan hamurun üzerine güzelce kapatıyorum. Dediğim gibi ben hamurlarımı üçer üçer açtım sevgili arkadaşlarım. Eğer hamur açma konusunda tecrübeniz yoksa veya yavaş yavaş açıyorsanız bu teker teker de olabilir tabii ki ama bence böyle ikişer üçer açmak daha pratik oluyor. Hem de daha büyük bir şekilde hamur, yani daha büyük açıyorsunuz hamurunuzu. Daha incecik açıyorsunuz. Bence bu şekilde ikişerli üçerli açmayı denersiniz, daha güzel olur. İlk önce aralarına bolca nişasta serptim. Birazcık fazla kullanıyorum bu arada nişastayı. Daha sonra mümkün olduğu kadar nişasta kullanmayacağım. Şöyle oklavam ile hepsini bir açıyorum. Böyle ara ara tek sarıyorum. Yani çoğunluk hepsini bir sarıyorum. Ara ara teker teker sarıyorum ki hem şimdi arasında nişastaya ihtiyaç var mı ona bakacağım. Hem de yapışmaması için. Bakın bu şekilde. Eğer çok büyütmeden bu aşamada, eğer baktınız yapışacak gibi, nişastası az olmuş, birazcık nişasta serpebilirsiniz. Ama böyle hamurunuzu tamamen büyüttüğünüzde kesinlikle nişasta kalmasın. Nişasta baklavanızın içerisinde böyle unsu bir koku veriyor. Ve daha bilen arkadaşlarım nişastalı kaldığı zaman hamurunuz baklavanın yumuşama yaptığını söylüyorlar. O yüzden hamuru ne kadar böyle nişastasız açarsanız, ilk etapta nişastayı fazlaca serpin. Daha sonra nişastasız açarsanız daha güzel olur. Evet, daha sonra büyük oklavama geçtim ve bakın sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi hiçbir yapışma yok. Ara ara dediğim gibi teker teker sarıyorum ve çoğunluk hepsini bir sarıyorum oklavama. Baklava açarken aslında en çok dikkat etmemiz gereken şey biraz nişastasından da kaynaklı ve baklava hamuru çok hassas, incecik olması gerekiyor. Bu yüzden biraz pratik bir şekilde, yani hızlı bir şekilde hamurlarınızı açarsanız daha güzel olur. Yani kurumadan açmamız gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.
Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Gerçekten çok güzel yorum bırakan arkadaşlarım, takipçilerim var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Küçük bir emoji, küçücük kısacık bir yorum, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten benim için yorumlarınız çok kıymetli. Bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, neredeyse hamurumuzu da açmak üzereyiz. Biz sohbet ederken neredeyse hamurumuzu da büyütmüş oldum. Ve görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlarım, hamurun kıvamı gerçekten o kadar güzel ki yapışma yok ve çok sert de değil. Böyle çok kolay bir şekilde hamurumu açıyorum görmüş olduğunuz gibi. Baklava hamuru açarken hamur yamuk yumuk olsun. Gerçekten hiç sıkıntı değil. Veya hamurunuz yırtıldı, hiç sıkıntı değil. Yeter ki hamuru böyle incecik, açabildiğiniz kadar incecik açın. Bu tariften gerçekten çok güzel çeşit çeşit baklavalar hazırlayabilirsiniz. Düz baklava şekli de olabilir. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, incecik açtım görmüş olduğunuz gibi ve nişasta hiç kalmadı. Şöyle hamur kartıyla da ne kadar ince olduğunu göstermek istedim. Dediğim gibi bir çeşit değil, bak bu baklava tarifiyle çeşit çeşit, yani baklavanın birçok çeşidi var, sizler de bilirsiniz. Önümüzde de Ramazan bayramı var. Birçok çeşidini hazırlayabilirsiniz. Evet, ben gül baklavası hazırlayacağım. Şöyle tam ortadan ikiye kestim ve bakın sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde, yani gelişi güzel buruşturmuyorum da bu şekilde elimle dikkatli bir şekilde baklavamı tam ortadan katlıyorum. Aslında bence bu katları çok önemli. Böyle gelişi güzel katlamayalım. Böyle elinizle buruşturarak baklava hamurunuzu katlayın. Bakın böyle kenarlarında yaparken böyle gelişi güzel değil de böyle dikkatli bir şekilde yaparsanız yani baklavanız o kadar güzel olur görüntüsü. Evet, daha sonra bakın sevgili arkadaşlarım, bu aşamada ben videomu dikkatli bir şekilde, eğer bilmiyorsanız bu işlemi dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Ortaları açık olduğu için şöyle birer katını bakın ortasından diğerinin üzerine atıyorum. Çünkü oraya ceviz yerleştireceğiz. Ortasından cevizler dökülebilir. İstemem ki emeğiniz ziyan olmasın. Birer kaşık ben toplamda 200 gram kadar ceviz içi kullandım. Ceviz içini böyle biraz iri çektirdim. Böyle daha güzel oluyor bence. Birer tatlı kaşığı kadar her bir parçanın üzerine birer tatlı kaşığı kadar ceviz içi kullanıyorum. Ve bakın şöyle kenarlarını kapatın. İlk önce birer boş katlıyorum bir kez. Daha sonra cevizin üzerine katlıyorum ve burada sıkı bir şekilde katlıyorum, ters çeviriyorum ve gerçekten görüntü şahane. Bakın gerçekten çok pratik bir tarif. Bence herkes yapabilir. Yani bunu bu tarifi ilk kez yapıyorsanız da bence herkes, tecrübesi olmayan arkadaşlarım bile bu tarifi kolay bir şekilde yapabilir. Yani ne diyorduk? Mutfağınızın şefi sizsiniz. Ve bu şekilde istediğiniz gibi fırın tepsisine yerleştirebilirsiniz. Bir kez daha göstermek istedim sevgili arkadaşlarım. Hamuru böyle dörde bölüyorum. Şöyle elimle dikkatli bir şekilde hamurumu katlıyorum. Yine aynı şekilde ne kadar katı olursa kenarında, yani ne kadar hamuru buruşturursanız o kadar güzel olacak. Bu tarifin bayram tatlısı olarak, baklavası olarak deneyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ve denerseniz mutlaka olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve bakın aslında en dikkat etmemiz gereken şey burası, ortası. Ortası açık olduğu için cevizi yerleştirdiğimiz zaman ortasından dökülür. Yani şekli bozulur. Hem malzemelerimiz hem de emeğimiz ziyan olmasın. Daha sonra kenarını katlıyorum.
Önce bir boş katlıyorum. Daha sonra cevizin üzerine katlıyorum. Burada biraz sıkı bir şekilde katlıyoruz. Ters çeviriyoruz ve gerçekten görüntü şahane. Baklavanın daha birçok çeşidi var ve inanın gerçekten her çeşidi, her şekli birbirinden güzel ve zor olduğunu düşünmeyin. Kesinlikle görmüş olduğunuz gibi bence çok kolay. Evet, şöyle bir fırın tepsime yerleştirdim. Daha sonra üzerine 200 gram tereyağını erittim. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ. Tereyağı böyle baklavamıza ayrı bir lezzet verecek. Sıvı yağ ise böyle çıtır çıtır olması için. Şöyle her tarafına değecek şekilde sosumuzu üzerine dökelim. Böyle azar azar döküyorum. Yani hepsini bir anda dökmüyorum ki mutlaka üzerinde de bu katlar çok olduğu için aralarına girmesi için. Ve şöyle sosunu döktükten sonra, yani tereyağlı sosunu döktükten sonra bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra fırınımı 170 dereceye açtım. Ve fırınımın, bakın sevgili arkadaşlarım, bu da çok önemli. Fırının orta rafında değil de bir alt rafına sürüyorum. Çünkü üzeri çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Ve tamamen 170 derecelik fırında ben 1 saat pişirdim. Ve gerçekten 1 saatin sonunda bakar mısınız baklavamızın görüntüsünün güzelliğine. İlk sıcağı gittikten sonra, yani böyle tamamen soğumasın ama böyle baklavaya elinizle de dokunabilin. Ve şöyle şerbetin kıvamını da göstermek istedim. Böyle oldukça katı bir şerbetimiz oldu sevgili arkadaşlarım. Yani tarifimi tam olarak uygularsanız emin olun, bu tarifi görmüş olduğunuz gibi böyle şahane bir baklava hazırlayabilirsiniz. Üzerine döküyorum. Böyle kepçeyi aldıktan sonra azar azar alıyorum ki her tarafının üzerine değsin. Yani kuru kalmasın. Ve daha sonra ben 1 saat kadar baklavamı dinlendirdim. Yani bu 2-3 saatte olabilir. Şimdi hazırlayın, birkaç gün öncesinden hazırlayın. Mesela bir bayram baklavası hazırlıyorsanız şerbetini de hazırlayın veya şerbetini Arife günü hazırlayabilirsiniz. Bu kez de baklava soğuk, şerbet ılık olabilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Ve şöyle son halini, o kıvamında sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Ve soğuduktan sonra şöyle üzerine birazcık şerbet gezdirirseniz böyle baklavanız daha parlak duruyor, daha güzel duruyor bence. İçerisi bol cevizli. Bence harika bir gül baklavası hazırladık. Ne dersiniz? Bence çok da pratik bir şekilde hazırladık. Evet, gül baklavasının kıvamını da sizinle daha yakından paylaştıktan sonra bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet bal şeker olsun. Allah'a emanet olun.